Ortaylı için yüksek kültür, tükettiğin o eserin arkasındaki o devasa tarihsel birikimi görebilmektir. O müziğin neden ve nasıl üretildiğini anlamak, o eserin arkasındaki acıyı, o dönemin inancını okuyabilmektir. Ortaylı o cümleyi kurarken arkası boş bir laf etmiyor. Sırtını Pisagor'un o kozmik matematiğine, Platon'un o derin korkularına, Aristoteles'in insan psikolojisini çözen dehasına, İbn Sina'nın ölçülebilir tıbbına, Konfüçyüs'ün toplumsal ahlakına ve Evliya Çelebi'nin o yaşayan bilgeliğine dayıyor. O tek bir satırın arkasında muazzam, devasa bir tarih yatıyor. Bugün sizinle hani o hepimizin hayatının tam merkezinde olan ama üzerine belki de en az düşündüğümüz bir konuyu, müziği konuşacağız. Evet, kesinlikle. Müzik gerçekten de yani su gibi, hava gibi her an etrafımızda olan bir şey. Aynen öyle. Şöyle bir düşünün, hani çoğumuz için müzik sadece arka planda çalan bir şeydir, değil mi? Yemek yerken, çalışırken veya spor yaparken o sessizliği dolduran, tamamen masum bir eğlence aracı. Hı hı. Basit bir akustik duvar kağıdı gibi görüyoruz çoğu zaman. İşte tam olarak bu. Ama bugün bu algıyı tamamen yıkacağız. Çünkü tarihçi İlber Ortaylı'nın hani ilk duyduğunuzda oldukça iddialı, hatta biraz provokatif gelen bir sözü var. Diyor ki, müzik bilmeyen insanın kültürü eksiktir. Çok güçlü bir ifade açıkçası. Kesinlikle öyle ve Ortaylı burada nota okumaktan veya müzik teorisi bilmekten bahsetmiyor. Doğrudan insan zihninin inşasından bahsediyor aslında. Yani zihinsel iskeletimizin bir parçası olduğundan söz ediyor. Aynen öyle. Yani sabah uyandığında kahveni falan yaparken ya da ne bileyim işe doğru yola çıkarken dinlediğin o Spotify listesinin aslında senin ahlaki pusulanı, karar mekanizmanı, hatta ruhunun mimarisini an beyan yeniden programladığını söylesem ne düşünürsün? Gerçekten çok iddialı bir giriş oldu bu. Değil mi? Ama durum tam olarak bu. Çoğumuz için müzik hani hayatın o sessiz anlarını dolduran bir dolgu malzemesi gibi bir şey. Evet. Spor salonunda bizi gaza getiren bir ritim ya da trafikte can sıkıntımızı alan masum bir arka plan gürültüsü falan. Kesinlikle öyle görüyoruz genelde. Ama bugün elindeki o kulaklıkların aslında ne kadar tehlikeli ve bir o kadar da mucizevi bir enstrüman olduğunu konuşacağız. Çünkü bugün Bir Okur Bir Kare serisinin müzik, kültür ve ruhun terbiyesi metnini masaya yatırıyoruz. Çok derin bir metin aslına bakarsan. Aynen öyle. Ve elimizdeki bu harika kaynakla dinleyen seni müthiş bir zihin yolculuğuna davet ediyoruz bu derinlemesine incelemede. Odak noktamız da tarihçi İlber Ortaylı'nın o çok tartışılan, kimilerine göre fazla iddialı gelen cümlesi olacak. Müzik bilmeyen insanın kültürü eksiktir. O cümleyi ilk duyduğunda kulağa biraz elitist geliyor, değil mi? Sanki şey gibi, operaya gitmiyorsan entelektüel sayılmazsın gibi bir kapı tutuculuk, bir üstencilik yapıyormuş gibi gelebiliyor insana. Tam da o. İlk reaksiyon hep o oluyor nedense. Ama metnin derinlerine indikçe Ortaylı'nın bu tezini savunurken aslında felsefe ve bilim tarihinin en keskin altı zihniyle aynı masaya oturduğunu görüyoruz. Pisagor, Platon, Aristoteles, İbn Sina, Konfüçyüs ve Evliya Çelebi. İsimlere bak, Şampiyonlar Ligi gibi. 6 figür var ortada ve birbirinden tamamen bağımsız olarak aynı sarsıcı gerçeği keşfediyorlar. Ki bu da müziğin sadece bir ses olmadığı gerçeği değil mi? Kesinlikle. Müzik havada süzülen rastgele bir ses dalgası falan değildir diyorlar. Müzik insanın psikolojisini, biyolojisini ve toplumun ahlakını doğrudan hackleyen, hani deyim yerindeyse ruhu inşa eden ya da yıkan bir koddur. İşte beni asıl çarpan kısım bu kod meselesi oldu incelemeyi okurken. Yani müzik bir kodsa onu yazan kuralları anlamamız lazım. Mantıklı. Metinde bu şifreyi çözmeye ta Pisagor'la başlıyor. Ama dinleyicilerimizin zekasına hakaret etmeyelim şimdi. Yo, tabii ki. Pisagor'u ortaokuldaki o a kare artı b kare dik üçgen formülüyle falan geçiştirmeyeceğiz. Tarihi kaynaklar onun Güney İtalya'daki Crotona şehrinde kurduğu okulun sıradan bir matematik sınıfından ziyade bir inişiyasyon gibi çalıştığını söylüyor. Müziğin ve sayıların gizemine adanmış bir tür tarikat gibi. Aynen öyle. Peki Pisagor, sayılarla notalar arasında nasıl bir bağ kurmuştu da müziği evrenin sırrı ilan etmişti? Yani o atlamayı nasıl yapıyor?
O bağ tamamen fiziksel ve ölçülebilir bir gözlemle kuruyor aslında. Yani felsefi bir sallamasyon değil bu. Efsaneye göre Pisagor bir gün bir demirci dükkanının önünden geçiyor. Bildiğimiz demirci. Evet evet, bildiğimiz demirci. Oradan geçerken örsleri vuran çekiçlerin çıkardığı sesleri duyuyor. Ve şuna dikkat ediyor, bazı vuruşlar kulağa inanılmaz uyumlu gelirken bazıları inanılmaz rahatsız edici geliyor. Sadece bir gürültü değil yani oradaki. Hah, kesinlikle. İçeri girip o çekiçleri tarttığında tarihi bir gerçeği keşfediyor. Matematiğin sese nasıl dönüştüğünü buluyor adam. Ağırlıklarla sesin ilgisi neymiş peki? Şöyle düşün, çekiçlerin ağırlıkları arasında tam sayılarla ifade edilebilen çok net oranlar var. 2'ye 1, 3'e 2 gibi basit oranlar. Anladım. Aynı şeyi gidiyor telli çalgılarda deniyor sonra. Mesela lir üzerinde falan deniyor. Bir teli tam ortadan ikiye böldüğünde, yani 1'e 2 oranı yarattığında aynı sesin tam bir oktav incesini elde ettiğini görüyor. Şey gibi, gitarın 12. perdesine basmak gibi. Harika bir örnek. Birebir aynı mantık. Yani bizim ahenk ya da uyum dediğimiz ve ruhumuza dokunan o estetik his aslında oranların, frekansların ve matematiğin kusursuz bir şekilde titreşmesinden ibaret. Bak bu çok acayip. Yani Pisagor bize diyor ki, o duyduğun hüzünlü ya da çok neşeli melodi aslında evrenin kaynak kodlarının senin kulağına fısıldanmasıdır. Çok şiirsel bir ifade oldu ama bilimsel olarak tam da bunu savunuyor. Yıldızların yörüngesinden gezegenlerin hareketine kadar her şey bu matematiksel orana tabi ona göre. Peki bunu sadece teoride falan bırakmamışlar değil mi? Yani Crotona'daki okulda bu bilgiyi bir tür biohack yöntemi olarak kullandıklarını okuyoruz kaynakta. Doğru, günlük hayatlarının tam merkezinde bu var. Güne enerjik melodilerle başlayıp geceyi dingin melodilerle bitiriyorlar mesela. Amaçları öyle bugünkü gibi eğlenmek falan değil sanırım. Yok, hayır. Eğlence kavramı onların aklının ucundan bile geçmiyor inan ki. Onlar için müzik, ruhu ve bedeni o günün frekansına akort etme ritüelidir. Akort etme derken tam olarak neyi kastediyorlar? Bilime getirmek gibi düşün bunu. Sabah uyandığında insan zihninin de o uyumlu matematiksel oranlara, yani evrenin ritmine maruz kalarak kendi içindeki kaosu düzenlemesi gerektiğine inanıyorlardı. Aksi halde insan gün boyu o uyumsuzluk içinde, hani o düzensizlikte savrulup duracaktı. Bir saniye burada çok kritik bir benzetme yapmak istiyorum ben. Tabii, dinliyorum. Bir gitar düşün mesela, biraz önce de bahsettik ya. Eğer o gitarı akort etmeden çalmaya çalışırsan, istersen dünyanın en yetenekli virtüözü ol, ortaya sadece rahatsız edici bir gürültü çıkar. Kesinlikle öyle. Ama işin bence daha tehlikeli bir boyutu var. Eğer bir gitarı aylarca, yıllarca yanlış akortta yanlış bir tel gerilimiyle köşede bırakırsan ne olur biliyor musun? Fiziksel olarak zarar görür herhalde. Aynen öyle. O yanlış gerilim zamanla gitarın ahşabını büker, o ince ayar yapılan sapını eğer. Enstrümanın fiziksel yapısı kalıcı olarak bozulur yani. Bir daha düzeltemezsin. Bu çok çarpıcı bir detay. Şimdi bunu kendi sinir sistemimize uyarlayalım diyorum. Sabah uyanır uyanmaz yatakta telefona sarılıp sosyal medyadan gelen o kaotik, birbirine giren çığlık çığlığa rastgele sesleri dinlediğimizde Ki bunu hepimiz yapıyoruz her sabah. maalesef acaba kendi ahşabımızı yani kendi nörolojik yapımızı o yanlış gerilim altında büküp bütün bir hayatımızı koca bir gürültüye mi kurban ediyoruz? Bu gerçekten olağanüstü bir tespit, çünkü gitarın ahşabının bükülmesi analojisi, insan beynindeki nöral ağların strese, anksiyeteye ve odaklanma sorunlarına kalıcı olarak adapte olması demek. Yani fizyolojik olarak değişiyoruz öyle mi? Birebir öyle. Pisagor bunu 2500 yıl önce sadece sezgileri ve matematiksel dehasıyla görmüştü. Biz ise bugün bu nörolojik bükülmeyi modern tıp sayesinde MR cihazlarında beynin ön lobundaki küçülmelerle kanıtlıyoruz. Yok artık beyin lobu mu küçülüyor o gürültüden? Evet, sürekli kaotik uyarana maruz kalmak beyin yapısını fiziksel olarak etkiliyor. Pisagor'un öğrencilerine uygulattığı o bilinçli akort ritüeli var ya, Evet, sabah akşam yaptıkları. o ritüel aslında bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz ruhsal onarımın ta kendisi. Tam bu noktada sana ve felsefe tarihine bir itirazım var benim. Eyvah, neymiş o? Yani Pisagor
her şeyin temelinin o kusursuz, soğuk ve kozmik bir matematik olduğunu söylüyor. İyi, güzel, buna ikna oldum. Matematik beni ağlatmaz ki. O ne demek şimdi? Şunu demek istiyorum. 2 kere 2'nin 4 etmesi benim tüylerimi diken diken etmez. Eğer müzik sadece sayısal bir oransa, neden bir müzik parçası çaldığında biz rasyonel düşünmeyi bırakıp o duygu seline kapılıyoruz? Anladım ne demek istediğini. Yani matematik bu kadar mantıklıyken, müzik neden bu kadar kontrol edilemez bir duygu patlaması yaratıyor içimizde? Bu soru aslında bizi doğrudan felsefenin bir diğer devine götürüyor. Sanırım Platon'un da kafasını kurcalayan ve onu müziğe karşı neredeyse paranoyak bir hale getiren şey tam olarak buydu. Paranoyak mı? Platon müzikten mi korkuyormuş? Hem de nasıl? Platon'un yakaladığı bir sistem açığı var aslında. Tam olarak senin bahsettiğin bu kontrol edilemezlik hali. Ünlü eseri Devlet'te müzikten bahsederken şunu fark ediyor. Devlet kitabında geçiyor bu yani. Evet, diyor ki insanları ikna etmek için kelimeleri, felsefeyi ya da mantığı kullanırsan bu bilgiler önce kişinin rasyonel bir süzgecinden geçmek zorundadır. Yani mantık süzgecinden. Aynen. Karşındaki sana bir argüman sunar, sen bu argümanı tartarsın, eleştirirsin, beyninin o ön lobunu yani mantık yürüten bölümünü devreye sokarsın ve istersen o fikri reddedersin. İstediğim fikri alırım, istemediğimi almam. Güvencem var. Kesinlikle. Mantık insan zihni için devasa bir güvenlik duvarıdır. Ama Platon diyor ki, ritim ve ahenk bu güvenlik duvarına toslamaz. Müziğin senin argümanlarına ihtiyacı yoktur. Yani doğrudan bypass mı ediyor? O koca güvenlik duvarının etrafından sessizce dolanıp içeri mi giriyor müzik? Kesinlikle. Müzik mantığı tamamen devre dışı bırakır ve doğrudan senin duygu merkezine, anılarına, sinir sisteminin o en ilkel noktalarına, amigdalanı sızar. Ürkütücü biraz bu. Platon'un cümlesi şudur aslında bakarsan, ritim ve ahenk, ruhun derinliklerine en kolay yolu bulan ve en güçlü biçimde tutunan şeylerdir. Gerçekten çok güçlü bir ifade. Düşünsene, sen daha o melodinin felsefesini, adamın sana ne anlatmak istediğini kavrayamadan vücudunun kimyası değişmiş oluyor, kalp atışın hızlanmış ya da yavaşlamıştır bile. Hiçbir savunmam yok o an. İşte Platon'u dehşete düşüren şey de müziğin bu insanı savunmasız bırakma gücüydü. O yüzden ideal devletinde diyor ki, hangi müziğin dinleneceğine sadece ve sadece devlet karar vermelidir. İnanılmaz, bayağı totaliter bir sansür mekanizması öneriyor yani. Aynen öyle. Bayağı diktatörce bir yaklaşım. Şimdi Platon'un bu devlet kontrollü müzik fikri bugünün o özgürlükçü modern dünyasından bakınca bildiğin 1984 romanından fırlamış distopik bir kabus gibi geliyor kulağa. Öyle tabii. Kimse devletin müzik listesini yapmasını istemez. Hepimiz şey deriz yani, devlet benim ne dinleyeceğime falan karışamaz. Ama çok ironik bir şey var ortada. Nedir o? Bugün o sansürcü devletin, o seçici otoritenin yerine Silikon Vadisi algoritmaları almadı mı aslında? Çok çok doğru bir nokta bu. Düşün hani Spotify, TikTok ya da YouTube falan senin neyi sevdiğini senden çok daha iyi analiz ediyor artık. Sana sürekli olarak yeni ritimler, yeni sesler dayatıyor. Ve sen sanki bunları kendi özgür iradenle seçiyormuşsun gibi hissediyorsun. Kesinlikle. Üstelik bu algoritmalar senin ruhunu akort etmek için falan da yazılmamış. Seni o ekranda 5 saniye daha fazla tutabilmek, o beynindeki dopamin döngüsünü sonuna kadar sömürmek için yazılmış kodlar bunlar. Yani Pisagor'un iyileştirici kodlarının yerini bu sömürücü kodlar almış durumda. Ya Platon devlet sansürü isterken en azından iyi bir vatandaş yaratma derdindeydi adamcağız. Biz ise o duygusal güvenlik duvarımızı, hani o sızılmaz dediğimiz duvarı, reklam gelirlerini arttırmak isteyen teknoloji şirketlerinin yazdığı o sessiz Truva altlarında tamamen kendi rızamızla teslim etmiş durumdayız. Tespitin harika. Biz aslında şu an Platon'un kabusunu tam anlamıyla yaşıyoruz. Sadece farkında bile değiliz. Aynen öyle, çok acı bir durum. Çok ürkütücü ama bir o kadar da doğru bir analoji bu. Kendi rızamızla o güvenlik duvarını indirip algoritmaların bizi kendi istedikleri duygu durumuna sürüklemesine izin veriyoruz her gün. Sonra da neden bu kadar gerginiz diye soruyoruz kendimize.
Tabii, sürekli agresif, kaotik veya böyle aşırı hızlı ritimler pompalayan bir algoritmanın kurbanıysak bizim dünya algımız da o agresyon üzerinden şekilleniyor günün sonunda. Ancak burada Platon'un o karamsar ve kontrolcü tablosuna bir itiraz yükseliyor tarihten. Kimden geliyor bu itiraz? Hem de kendi öğrencisinden, Aristoteles'ten. Boynuz kulağa geçiyor yani yine. Aynen öyle. Platon, müziği tehlikeli bir truva atı olarak görürken, Aristoteles o atın içinden şifanın da çıkabileceğini savunuyor. Nasıl yani? Platon her şeyi yasaklamak falan istiyor. Yani madem kontrol edemiyoruz, tamamen devlete bağlayalım diyor. Aristoteles buna ne diyor? Aristoteles'in çok daha insani, çok daha psikolojik bir yaklaşımı var bu konuya. Kaynak metnimiz burada felsefe tarihinin o en ikonik kelimesini sahneye çıkarıyor aslında, katarsis. Katarsis, yani arınma meselesi. Ta kendisi. Peki Aristoteles hocasının tam aksine müziğin içinde bu arınmayı, bu katarsisi nasıl buldu? Şöyle ki, Aristoteles insan doğasını inanılmaz iyi gözlemlemiş bir adam. Diyor ki, günlük hayatta sürekli olarak bir şeyleri bastırmak zorundayız biz. O ne demek? Şey gibi düşün, patronuna öfkelenirsin ama susarsın, hani laf edemezsin. Bir kayıp yaşarsın, ağlayamazsın, güçlü durman gerekir. Anksiyete içini kemirir falan ama hep sağlam görünmek zorundasındır. Modern insanın özeti bu zaten. Herkes maskeyle geziyor. Kesinlikle. Aristoteles bu bastırılmış, içimizde sıkışıp kalmış o toksik duyguların insana zamanla çok zarar verdiğini fark etti. Eğer bu basıncı güvenli bir şekilde dışarı atmazsan eninde sonunda ruhsal olarak patlarsın diyor. Bir düdüklü tencere gibi yani. Harika bir analoji, tam olarak bir düdüklü tencere. İşte müzik, Aristoteles için bu tehlikeli basıncı boşaltan o kusursuz supap mekanizmasıdır. O yüzden mi katarsis diyor buna? Evet, yani sen çok karanlık, hüzünlü veya acayip öfkeli bir müzik dinlediğinde aslında o duyguya esir falan olmuyorsun. Tam tersine içindeki o karanlığı müziğin güvenli kollarında yaşıyorsun. Yaşayıp tüketiyorsun bir nevi. Aynen öyle, tüketiyorsun, onu dışarı kusuyorsun ve en sonunda arınıyorsun. Bak bunun ne demek olduğunu sanırım hepimiz hayatımızda bir kez bile olsa yaşamışızdır. Kesinlikle. Yani içinde adını koyamadığın bir ağırlık, acayip bir kasvet vardır. Gidip en neşeli şarkıyı dinleyip böyle kendi kendini kandırmak yerine açarsın en melankolik, en ağır parçalardan birini. Son ses dinlersin bir de onu. Hah evet, o melodinin içinde kaybolursun, belki saatlerce ağlarsın, dibe vurursun adeta ama o parça bittiğinde sanki omuzlarından tonlarca yük kalkmış gibi tertemiz, inanılmaz bir hafiflemeyle kalkarsın oradan. İşte katarsis tam olarak o hafifleme anıdır. Yani Aristoteles'e göre o hüzünlü şarkı bizi depresyona falan sokmuyor. Aksine bağışıklık sistemimizin o karanlık duyguyu yenmesi için bir çeşit aşı, bir antikor görevi görüyor anladığım kadarıyla. Kusursuz bir tanım. Tam olarak bir duygu aşısı bu. Aristoteles'in felsefi bir argüman olarak ortaya koyduğu bu arınma kavramını, yüzyıllar sonra bir başka coğrafyada, bambaşka bir bilimsel disiplinin içinde yeniden buluyoruz aslında. Nereye gidiyoruz şimdi? Hem de laboratuvar hassasiyetiyle kanıtlanmış olarak buluyoruz bunu. Kaynak metnimiz bizi milattan sonra 980 yılına Buhara'ya, tıp tarihinin zirvesi olan İbn Sina'ya götürüyor. Doğu tıbbının efsane ismi. Aynen. Avrupa'da 17. yüzyıla kadar tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan meşhur Tıbbın Kanunu adlı eserinde İbn Sina Aristoteles'in o sezgisel felsefesini alıyor, Ve ne yapıyor onu? onu somut, ölçülebilir bir tıbbi müdahaleye dönüştürüyor adam. İşte işin renginin tamamen değiştiği yer burası bence. Çünkü felsefe konuşurken ruh, arınma falan gibi böyle soyut kelimeler kullanmak biraz kolaydır. Laf kalabalığı yapabilirsin. Tabii kimse aksini ispatlayamaz. Ama burada karşımızda bir tıp doktoru var. İbn Sina, müziği nasıl oluyor da bir ilaç, bildiğim bir reçete gibi kullanabiliyor. Buradaki o biyolojik mekanizma tam olarak nasıl çalışıyor? İbn Sina, insan bedenini sıvıların, hani o dönemin tabiriyle hıltların ve nabzın ritminin karmaşık bir bütünü olarak görüyordu. Hılklar derken kan, balgam falan gibi şeyler mi? Evet, vücudun o 4 temel sıvısı ve şunu çok net fark ediyor, ses dalgaları sadece kulağa çarpan, öyle havada asılı titreşimler falan değildir. Fiziksel bir boyutu var yani. Kesinlikle. İnsan bedeninin fiziksel kimyasını, kalp ritmini, kan akışını doğrudan etkileyen
devasa fiziksel bir güçtür diyor. Tıbbın Kanunu kitabında hastalıkları tedavi ederken nabız atışıyla o makamların ritimlerini birebir eşleştiriyor. Bildiğimiz makamları mı? Evet, mesela ateşli bir hastası var diyelim, o hastanın kalp ritmini yavaşlatmak ve onu sakinleştirmek için belli bir makamın frekansını sistemli bir şekilde dinletiyor hastaya. İnanılmaz. Ya da tam tersi, depresyonda olan, içine kapanmış bir hastanın o durgun kan akışını hızlandırmak, onu hayata döndürmek için bambaşka bir makamın frekansını uyguluyor. Yani müzik, İbn Sina'nın elinde bedenin titreşimini doğru frekansa zorlayan cerrahi bir neştere dönüşüyor bildiğin. Düşünsene ya, müzik sadece sanatsal bir zevk değil, kelimenin tam anlamıyla fizyolojik bir müdahale aracı. Yani biz müziği haftada bir konsere gideyim, işte arkadaşlarımla bir şeyler dinleyeyim gibi estetik bir sosyalleşme aktivitesi olarak görmemeliyiz o zaman. Kesinlikle çok daha fazlası bu. Bunu bildiğim bir ruhsal hijyen, hatta günlük bir tıbbi doz falan gibi düşünmek zorundayız bence. Nasıl ki her sabah o dişini fırçalıyorsun çürümesin diye, nasıl ki hastalandığında ilacını saatinde almak zorundasın. Evet, ihmal etmezsin onları. Doğru müziği dinlemek de zihinsel sağlığın için o kadar zorunlu bir koruyucu hekimlik o zaman. Ama bak şimdi, tam biz bu bireysel sağlığı, kendi iç dünyamızı konuşurken metin bizi bambaşka bir yere, M.Ö. 551 yılına fırlatıyor. Çin'e gidiyoruz. Evet, Çin'e, Konfüçyüs'e gidiyoruz ve olayı o bireysel hijyenden, hani kendi ruh sağlığımızdan çıkarıp koskoca bir toplumun ahlakına bağlıyor. Adam, Konfüçyüs o meşhur ve sarsıcı uyarısını yapıyor orada, müziği bozulanın ahlakı da gider diyor. Ki bu tarih boyunca müzik üzerine söylenmiş bence en ağır ve en iddialı sözlerden biridir. Bayağı büyük bir laf. Müziği sadece bireyin ruh haline yansıtan bir ayna falan olarak görmez. Ona göre müzik ve toplum arasında ölümcül, durdurulamaz bir kısır döngü vardır. Bir saniye dur, bir saniye. Bu noktada Konfüçyüs'e de benim ciddi bir itirazım var ama. Bugün felsefecilere itiraz günündesin anlaşılan. Nedir itirazın? Ya müziği bozulanın ahlakı da gider cümlesi. Bu cümle bana bir yerlerden çok tanıdık geldi. Aslında her dönemde karşımıza çıkan o kendi döneminin dışındaki her şeyi reddeden huysuz ihtiyar sendromu. Hocam demezler mi buna? Klasik kuşak çatışması diyorsun. Yani. Düşünsene 1950'lerde rock and roll çıktığında da radyolarda eyvah gençliğin ahlakı bozuluyor, mahvolduk dediler. 90'larda rap müzik için sokak kültürü falan diye aynısını söylediler. Bugün de bambaşka elektronik ya da pop türleri için söylüyorlar aynalarını. Evet. Konfüçyüs'ün bu lafı sadece yeniliğe kapalı, böyle muhafazakar bir refleks, klasik bir nerede o eski şarkılar romantizmi falan olamaz mı? Bir şarkının ritmi biraz bozuk, biraz farklı diye koca bir ülkenin ahlakı neden çöksün ki durduk yere? Bak bu harika bir itiraz, haklısın. İşin yüzeyinden bakınca tipik bir kuşak çatışması argümanı, bir boomer şikayeti gibi duruyor. Ancak Confucius'un derdi tarzlar, yeni çıkan enstrümanlar ya da dönemsel ritim yenilikleri falan değildi aslında. Neydi peki derdi adamın? Onun asıl derdi müziğin arkasındaki o derinlik veya sığlıktı. Derinlik meselesi. Evet, Confucius'a göre bir toplum yüzeyselleşmeye, kendi kök değerlerini kaybetmeye ve sadece anlık hazların, o ucuz tüketimlerin peşinden koşmaya başladığında, ürettiği müzikte mecburen o sığlığa hapsolur. Yani toplum müziği aşağı çekiyor önce. Aynen öyle. Kelimeler fakirleşir, ritimler sadece bedensel dürtüleri harekete geçiren ilkel basit bir gürültüye dönüşür. Tüket ve at tarzı işler çıkar. Bunda ne var ki? İnsanlar eğleniyor işte. Asıl felaket nerede başlıyor biliyor musun? Bu sığ müziğin sokaklarda, meydanlarda, radyolarda sürekli çalınmasıyla başlıyor felaket. Niye? Çünkü o sığ frekansa, o fakir kelimelere doğan yeni nesiller hayatın sadece o anlık hazlardan, o sığ ve kaba ilişkilerden ibaret olduğuna inanarak büyüyorlar. Yani o bozuk müzik kendi sığlığını yeni nesillere aşılayan ölümcül bir virüs gibi çalışıyor. Kısır döngü dediğin bu yani. Tam olarak bu. Toplum yozlaşıp müziği bozar, o bozuk müzikte döner, toplumu geri dönülmez şekilde çürütür, daha da dibe çeker. Vay canına. Bu kısır döngü açıklaması olayı bambaşka bir yere taşıdı benim için şu an. Öyle değil mi? Bütün bakış açısını değiştiriyor. Yani mesela elektro gitar kullanmak, bateri çalmak ya da elektronik müzik dinlemek falan değil. Meselenin özü o üretimin arkasındaki zihinsel tembellik.
sığ tetim için üretilmiş fabrikasyon bir ses yığınıyla beynini yıkadığında, hani sabah uyanıp telefona bakmak dedik ya, kaçınılmaz olarak senin insan ilişkilerin kullandığın dil, o düşünce kapasitende o müziğin sığlığına iniyor. Aynen öyle. İnsan ne tüketiyorsa ola dönüşüyor bir nevi. İşte tam da bu makro analizi Osmanlı'nın yaşayan geleneğinde muazzam bir pratikle ete kemiğe bürünmüş halde görüyoruz kaynakta. Kaynak metnimiz son tarihsel durağında 17. yüzyıla Evliya Çelebi'nin o meşhur seyahatnamesine uzanıyor. Evet, coğrafya olarak bizim topraklarımıza geliyoruz. Çelebi'nin notlarına bir baktığımızda sanki Pisagor'un, Aristoteles'in, İbn Sina'nın o dağınık teorilerini tek bir laboratuvarda, Osmanlı şifahanelerinde ve o makamlarda böyle mükemmel harmanlanmış olarak buluyoruz. O dönemin müzisyenlerinin o makamları sadece aman kulağa hoş gelsin diye değil, spesifik bir amaca, bir tedaviye hizmet eden frekans formülleri olarak kullandığını adım adım belgeliyor. Bayağı bir bilim dalı gibi ele almışlar yani. Kesinlikle. Makamların her biri günün farklı saatleri ve ruhun farklı ihtiyaçları için adeta bir mühendislik harikası gibi özenle tasarlanmış. Metinde spesifik makamlar da var değil mi? Biraz onların o işleyiş mekanizmasından falan bahsedelim istiyorum. Mesela Rast makamı. Neymiş bu Rast makamı? Evliya Çelebi, Rast makamının sabah şafak vakti dinlenmesi gerektiğini yazar notlarında. Bir dakika, şafak vakti mi? Hatırlıyor musun hani Pisagor'un sabah uyguladığı o güne uyum sağlama ritüeli vardı? Tam üstüne bastın. Rast makamı o coğrafyada tam olarak bunu yapıyor işte. İnsanın o karmaşık güne başlarken zihin açıklığına kavuşması ve dengeli bir başlangıç yapması için gereken o matematiksel uyumu, frekansı sağlıyor bedenine. Pisagor'un şifresi Osmanlı'da ortaya çıkmış resmen. Peki ya diğer makamlar? Sonra mesela Aristoteles'in o meşhur katarsisine, yani arınma felsefesine birebir uyan sabah makamı vardır bizde. Sabah makamı. Biraz ağır bir makam diye biliyorum onu. Evet, sabah makamı içindeki o garip mikrotonlarla, Batı müziğinde olmayan o özel komalarla size öyle kolay bir mutluluk hissi falan vermez. Pop şarkısı gibi değildir o. Nedir hissettirdiği? Hiç çözülmemiş bir gerilim, çok sarsıcı bir hüzün barındırır aslında. Ama dikkat et, bu öyle insanı intiharı sürükleyen depresif bir hüzün değildir. İnsanı kendi içine döndüren, yüzleşmekten kaçtığın o derin duyguları güvenle yüzeye çıkaran bir tasavvufi arınmadır. Tam Aristoteles'in dediği şey, o karanlığı güvenle yaşayıp atmak. Aynen öyle. Ya da Hicaz makamını düşün mesela. O da insanın göğsüne böyle lönk diye oturan o keskin, o sancılı özlem duygusunu tetikler. Sizi anlık, o sığ günlük dertlerden koparıp çok daha varoluşsal, insan olmanın özüne inen bir derinliğe çeker. Ve bunları hastanelerde yapıyorlar, öyle mi? Evet, tüm bu makamların o dönemin şifahanelerinde özellikle su sesiyle birleştirilerek, ki suyun da inanılmaz bir frekansı vardır, hastalara nasıl şifa verdiğini, onları nasıl iyileştirdiğini büyük bir hayranlıkla anlatmıştır satırlarında. Asırlar ve kıtalar var aralarında ama aynı insanlık bilgisinde, aynı frekansta buluşmaları gerçekten tüyler ürpertici bir detay. Kesinlikle insanı düşünmeye sevk ediyor. Bütün bu anlattıklarımızı, bu koca felsefe tarihini bir araya toplayıp tekrar başladığımız yere dönelim istiyorum şimdi. İlber Ortaylı'nın o tartışmalı cümlesine, o yüksek kültür sentezine geri dönelim. Evet, müzik bilmeyen insanın kültürü eksiktir demişti. Aynen. Şimdi taşlar yerine oturduğu için çok daha net anlıyorum ki, ortayla yüksek kültür derken, ben evde Beethoven dinliyorum, o yüzden hepinizden üstünüm, entelektüelim falan gibi ucuz bir kibirden bahsetmiyor aslına bakarsan. Asla ondan bahsetmiyor. Tüketmekten değil, işin özünü kavramaktan bahsediyor. Tam olarak öyle. Günümüzde kültür maalesef sosyal medyada böyle sürekli sergilenen bir performans nesnesine dönüştü. Vitrin süsü gibi bir şey oldu kültür. Evet, arka planda Mozart çalsın kahvemi içerken müzeye gittim, Mona Lisa'nın fotoğrafını çektim, paylaştım demek falan gerçek bir kültür birikimi değildir Ortaylı'ya göre. Nedir o zaman gerçek kültür?
Ortaylı için yüksek kültür, tükettiğin o eserin arkasındaki o devasa tarihsel birikimi görebilmektir. O müziğin neden ve nasıl üretildiğini anlamak, o eserin arkasındaki acıyı, Pisagor'un matematiğini, o dönemin inancını okuyabilmektir. Okuyamıyorsan ne oluyor peki? Eğer bunları göremiyorsan ben kültürlüyüm yanılgısıyla sadece etiket biriktirirsin. Ve bu durum cehaletten çok daha sinsi, çok daha tehlikeli bir durumdur. Çünkü gerçek birikim, o yüksek kültür dediğimiz şey sana bu hayatta görünmez bir zırh giydirir. Ne işe yarıyor bu zırh? İnsana 3 büyük hediye veriyor aslında bakarsan. Birincisi, perspektifin inanılmaz genişler. Nasıl genişler? Seni bugün mahveden, böyle dünyanın sonu sanmana sebep olan o küçük günlük dertlerinin, patronun attığı mailin falan, binlerce yıllık o dev insanlık tarihi karşısında ne kadar komik ve geçici olduğunu kavrarsın. Bir rahatlama gelir yani insana. Kesinlikle. İkincisi, çok derin bir empati kazanırsın. O nasıl oluyor müzikle? Yüzyıllar önce yaşamış birinin bestesindeki o hüznü gerçekten hissettiğinde, bugün yolda yanından geçip giden, yüzüne bile bakmadığın sıradan insanın da kalbini, onun da dertleri olduğunu anlamaya başlarsın. Vay canına. Belki de en önemlisi, dışarıdaki hayat ne kadar kaotik olursa olsun, o gürültüye, o kakofoniye karşı yıkılmaz, çok güçlü bir iç dünya inşa edersin. Dışarısı fırtına koparır, sen içeride güvendesin. Yani özetle Ortaylı o cümleyi kurarken arkası boş bir laf etmiyor. Sırtını Pisagor'un o kozmik matematiğine, Platon'un o derin korkularına, Aristoteles'in insan psikolojisini çözen dehasına, İbn Sina'nın ölçülebilir tıbbına, Konfüçyüs'ün toplumsal ahlakına ve Evliya Çelebi'nin o yaşayan bilgeliğine dayıyor. O tek bir satırın arkasında muazzam, devasa bir tarih yatıyor. Tam olarak bunu söylemek istiyor işte metinde. Artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi bu noktada dinleyen, sana evet, doğrudan o kulaklığın ucundaki sana dönmek ve bir şey sormak istiyorum. Tüm bu tarihsel ağırlığın ve bu koca bilgeliğin ışığında bugün uyandığında kendi ruhuna, o iç dünyana hangi sesleri davet ettin? Çok güzel bir soru. Şu an çalışırken, yolda yürürken, belki de trafikte, araçta beklerken o kulaklıklarından içeri giren o ses dalgaları, senin omuzlarındaki gerginliği, kalp atışını, dünyaya bakışını an be an nasıl değiştiriyor, bunun hiç farkında mısın gerçekten? Kendi ruhunu o gitar gibi onarmak, doğru akort etmek için bilinçli olarak seçtiğin bir şifa mı? Yoksa o teknoloji şirketlerinin yazdığı algoritmaların senin zihinsel güvenliğini hiç zorlanmadan aşarak içeri soktuğu hiçbir argümanı olmayan tehlikeli bir gürültü mü? Bu yüzleşmeyi yapmak hepimiz için kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor. Çünkü kaynak metnimizin son satırları bizi bu yolculuğun bir sonraki düşünsel aşamasına çoktan hazırlıyor bile. Neler konuşacağız bir sonraki seferle? İlerleyen incelemelerimizde bu modern dünyanın o korkunç kakofonisi, yani her yandan saldıran o anlamsız, kalabalık ve sürekli bizi yoran dijital gürültü yığını var ya, Olmaz mı? Beynimizi yiyor her gün. İşte o gürültü karşısında gerçek kaliteli sessizliği nasıl yeniden bulabileceğimizi konuşacağız. Sessizliğin de bir kalitesi var yani. Kesinlikle. İnsanın dayanılmaz acılarla başa çıkarken, mesela Viktor Frankl'ın ve Mevlana'nın o derin öğretilerinin, müziğin şifasıyla, sessizliğin o inanılmaz gücüyle nasıl kesiştiğini keşfedeceğiz. Muazzam konular bizi bekliyor desene. Gerçekten öyle. O zamana kadar seni bu derinlemesine incelemenin o felsefi ruhunu kendi hayatında bir adım öteye taşıyacak son ve çok kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Biraz önce konuştuk. Konfüçyüs çürük müziğin insanı ve toplumu içten içe çürüttüğünü söylemişti o sert uyarısında. Evet, bir virüs gibi. Şimdi bu bölüm bittiğinde o kulaklığını takıp o sıradaki şarkıyı oynatma tuşuna basmadan önce şunu bir düşünmeni istiyorum. Sadece bir saniye dur ve düşün. Ne düşünsün? Şu an o tuşa basarak ruhunu evrenin o muazzam, kusursuz matematiğine ve dengesine mi akort ediyorsun, yoksa sessizliğinin o eşsiz kalitesini sıradan teknolojik bir algoritmaya, basit bir kakofoniye mi kurban ediyorsun? Seçim tamamen onların elinde. Kesinlikle. Seçim senin. Kendi zihninin, kendi ruhunun ustası sen misin, yoksa o algoritmalar mı? Şimdilik hoşça kal. Görüşmek üzere.